Herkese yağmurlu bir Hamburg günden merhaba. Merhabalar. Şimdi hastanedeyiz. Bugün Bahar'ın kontrolü vardı. Bildiğiniz üzere ameliyat olmuştu. Bilmeyenler için de bu bilgiyi bir kere daha tekrarlamış olalım. Evet, buraya gelmemiz devam ediyor. Evet. Neler konuştu doktorla peki? Yani gidip geldik, şimdilik her şey yolunda. Neredeyse bir ay olacak değil mi ameliyat olalı? Evet, 20 Ekim'de olmuştum çünkü. Ve doktor işte yaramın iyi iyileştiğini falan söyledi. Patoloji sonuçlarını da aldım. Her şey temiz çıktı çok şükür. Kontrol iyiydi yani. Umarım buraya bir daha yolumuz düşmez. Hamburg'a geldiğimizden beri belimiz bir doğrulmadı bu hastane meselelerinden. Ama çok şükür şu an haberler iyi. Biz bugün yağmurda ıslanıyoruz ama. Sen evet yapalım. Buradan kurtulmaya çalışalım bir an önce. Videonun konusunda devam sonra Evet. daha yağmur yağmayan bir Muhtemelen yerde devam. sizlere de yansıyordur bu görüntülere. Hemen kendimizi buradan bir kaçıralım, sonra devam ederiz istersen. Yani zaten konumuz da aslında tam bu olacak ama şu an anlatmak için güzel bir noktada değiliz. Hadi gidelim. Evet, herkese yeniden merhaba. İkinci kez merhaba diyoruz, farkında mısın? Evet. Çünkü çünkü dün hava maalesef izin vermedi videoyu sürdürmemize. Bayağı yağmurda ıslandık, hırpalandık ve dedik ki kamerayı kapatalım ve eve geçelim. Belki ertesi gün çekeriz. Aynen, ertesi gün çekilmeye koyulduk. Çünkü zaten burada havaya güven olmuyor. Hamburg zaten havasının kötülüğüyle meşhur. Duyduklarımızı ve yaşadıklarımızı anlatacağız. Zaten bu videonun tam da konusu bu. Bize en çok sorulan soru, Almanya'da soğuğa nasıl dayanıyorsunuz? Ya da işte neler yapıyorsunuz, nasıl geziyorsunuz? Bu tarz şeyleri bu videoda anlatacağız. Çünkü buranın kışı gerçekten bayağı çetin geçiyor. Bizim bu zamana kadarki kışlarımız hep Münih'te geçti. Ama Hamburg'da da şimdi bir sonbaharı yaşadık. Azıcık da ucundan yazı yaşamıştık. Bunları da anlatacağız. Bir de bize söylenen korkunç şeyleri anlatacağız. Belki seneye Hamburg'u deneyimledikten sonra bir tur daha başka şeyler söyleriz, bilmiyorum. Kışını görmek gerekiyor ilk Aynen. etapta. Şimdi şeye gidiyoruz. Eimsbüttel Park diye bir yer var. Oraya gidiyoruz. Orası çok sevdiğimiz bir park. Akşamları yürüyüş yapıyoruz genelde. Şimdi de gündüz gözüyle gezelim, size de gösterelim istedik. Bir yandan da işte kışın giydiğimiz ekipmanları, Almanya'da böyle yaşarken nelere ihtiyacınız olacak, bunları anlatalım diyoruz. Bence yavaş yavaş yola koyulalım. Evet, bir yandan parka yürürken sizlere buradaki kış deneyimimizden bahsetmek istiyoruz biraz. Şimdi ben Türkiye'de İzmir'de yaşıyordum esasen. Sonradan İstanbul'da taşındım. Ama hayatım İzmir'de geçti. Hatta bir 5 sene Adana civarında yaşadım. Van'da yaşadım. Hani dolayısıyla Türkiye'de böyle aslında sıcak diyebileceğimiz memleketlerde yaşadım. Nasıl ya? Van sıcak mı? Yani tabii Van o kadar sıcak değil ama en azından Van'da kar yağmıyor mu ya? Van'da Yanlış kar mı yağıyor, biliyorum? doğru. Buraya göre sıcak kategorisini aldım belki de. Yani İzmir'e, Adana'yı falan yanına yaklaştırınca herhalde tamam, Van O orta kadar mı seviye. ya? Yok yok, Van sıcak bir şehir değil kesinlikle. Bu konuda haklısın. Gayet ılımandır, yazları serindir, kışları da soğuktur. Ama son yıllarda o kadar soğuk değilmiş. Oradaki Anladım. akrabalarımdan duyduğum şey bu. Her neyse, sonuç olarak sıcak memleketlerde yaşadım ve Van'da yaşadım diyelim. Tamam. Ondan sonra buraya geldik tabii. İlk etapta bizim geldiğimiz yıl yani 2017 idi. Aşırı soğuktu gerçekten. Bugüne kadar geçirdiğimiz. Yani En soğuk 2018 kışı. kışı oluyor aslında düşündüğünde. Çünkü 2018 Ocak ve Şubat ayıydı. Ölümcül aylardı. Gerçekten ölümcüldü. Ben hayatımda hiç o kadar soğuk görmedim. Çünkü ben Serkan gibi geze geze Anadolu şeklinde yaşamadım aslında. Sadece İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm ve İstanbul'da yaşadım. Aslında köken olarak Erzurumluyum ama Erzurum'un kışına dair hiçbir fikrim yok. Sadece hayatımda bir kere gittim Erzurum'a kışın. O da 2010 yılı falan da herhalde. Kayak falan yapmaya gitmiştim. Oradaki akrabalarımı ziyarete gitmiştim. Ama o kışına dair hiçbir şey bilmiyorum. Bildiğim tek şey yazlarının serin olduğu, tıpkı Van gibi. Ama Münih'teki o kış yani -15 dereceydi ve bu 2 hafta boyunca sürdü. Bizim bir de o dönem bayağı gezdiğimiz zamanlardı. İlk Evet. Avrupa'ya taşımışız işte, daha öncesinden yine gelip geziyorduk. Hani çok şeyimiz yoktu. Aşinaydık aslında Avrupa'ya ama taşındıktan sonra birazcık da coştuk. Dedik ki bol bol gezelim ve Evet. gezmeye karar verdiğimizde kışın o çetin zamanlarıydı. Strasbourg'a gitmiştik. Çok iyi hatırlıyorum.
aşırı ölmüştük. Ben böyle ne olur eve dönerim diye içten içe yalvarıyordum. Ama işte ölmemizin sebebi vardı. Aslında tam da bu videoyu çekmemizin sebebi. Çünkü biz o kış Türkiye'den ilk geldiğimizde kafamızda bir Almanya portresi ya da bir ekipman portresi kültürü olmadığı için biz tamamen Türkiye'deki kışlık montumuzla, işte kışlık ayakkabılarımızla falan Strasbourg'a ve hani Baden-Baden'a, Almanya'nın batı tarafına böyle kışın ortasında gittik ve donduk. Aslında bence anlatmamız gereken şey burada Almanya'ya taşınıp da nasıl donmadan gezebileceğim parti olmalı. Bence onu da biraz daha yürüyüp parka geçtikten sonra Bence anlatalım. parkı kesinlikle görmemiz gerekiyor. Orada anlatalım kalanları. Parktan kayıt yapalım dedik ama ara sıra bir şeyleri görünce de göstermek istiyoruz. Şurada arkamızda fırın var. O fırında ne hikmetse hep kuyruk oluyor. Ve o kuyruk da pazar günleri özellikle oluyor zaten. Marketler kapalı olduğu için insanlar buraya geliyorlar, ekmek alıyorlar falan. Yeşil yandı. Evet. Ama yani biz de denedik. Tabii şimdi bizim bu gezdiğimiz Eimsbüttel civarında 3 tane bu fırından var. Ve hani biz de dedik, merak ettik nasıl bir şeymiş acaba, bu kadar kuyruk oluyor falan deneyelim. Sıradan bulduk yani. Ben bir tek Franz Brötchen'i beğendim. Franz Brötchen bu arada buraya özgü böyle kruvasan gibi hamurlu bir tatlı, böyle rulo şeklinde. Kruvasana benziyor ve arasında tarçın, şeker falan var. Onu denedik. Ben onu beğendim. Hatta benim yöneticim Fransız. Bana dedi ki işte güzel Fransız kruvasanı bulmak istiyorsan orayı dene falan. Çok meşhur şeklinde bayağı tavsiye aldık aslında. Ama beğenmedik yani, bilmiyorum ya, bizim damak zevkimiz farklı. Beğenmedik demeyelim. Güzel ama çok böyle aman Allah 30 yani. kişi sırayı beklemek için Evet. bence değecek bir şey değil aslında. Ama lezzetli Evet yani. ama enteresan bir şekilde resmen 500 metre çapında herhalde, gerçekten 500 metre çapında değil mi? 3 Doğru. tane aynı fırından var. Bilmiyorum. Şubesi. Burayı deneyenler varsa Die Kleine Konditorei adı yazsın yorumlara. Merak ediyorum. Siz nasıl buluyorsunuz? Evet, park dedik. Nihayet parka geldik. Park arkamızda, buradan başlıyor. Eimsbüttel Park. Orayı gezeceğiz, merak etmeyin. Ama en son 2018 kışında kalmıştık. -15, 2 hafta süren ve benim sınavlarımın en yoğun olduğu dönemde. Okula neyse ki sık sık gitmiyordum ders yok diye. Evde oturup sınava çalışıyordum. Sınava gitmek büyük bir işkenceydi. Hatta sen tam da o kış, Şubat 2018'de bisikletli kuryelik yapmaya başlamıştın, hatırlıyor musun? Evet, yani son 3 yıllık Almanya deneyimimizdeki en sağlam çetin kıştı o kış. Evet. Sağlam, mükemmel bir kar yağmıştı ve ben ekipmansızdım. Ekipman kelimesinin anlamını ben Almanya'da öğrendim. Ne demek oluyor bu? Çünkü Türkiye'deyken özellikle bu tarz işte ekstrem sporlarla ya da işte bisiklet sürmek, dağa Outdoor çıkmak gibi aktiviteler yapmıyorsanız genelde uzaktasınızdır. Ben de açıkçası yapmıyordum öyle aktiviteler. Ara sıra yapıyordum böyle arkadaşlarım ama çok nadirdir. Hani çok ekipmansız sürdürdüğüm şeyler olmuştur bunlar genelde. Buraya geldim. Kışın gerçekten soğuktu. Kar yağıyordu mükemmel şekilde ve ben gündüzleri işte yanlış hatırlamıyorsam öğlen 1'e kadar Almanca kursum vardı hafta içi her gün. Dolayısıyla shiftlerimi, yani çalışma saatlerimi 5'te 6'da başlayacak şekilde ayarlamıştım. İşte 5-6'da başlayıp akşam 10'da bitirecek şekilde 11'e yani. kadar çalışıyordum. En sağlam zamanlar, hatta 11 oluyordu bazı Evet. günler. Çok iyi hatırlıyorum. Her gün kar yağıyordu o saatlerde. Yağmayan günlerde mükemmel soğuktu. Ve benim gerçekten eldivenim bile yoktu. Türkiye'den getirdiğim hani gündelik hayatta kullandığımız o gün eldivenden vardı. Gerçek gün bile değil O da zaten, yırtık- sıcak tutmuyor. Yırtıktı, Parmağı hatırlıyor musun? yırtılmıştı Parmağı bir süre yırtılmıştı. sonra. Aynen Tutmuyordu öyle. yani. Onunla dayanmak mümkün değildi. Münih gerçekten soğuk bir şehir bu arada, bilginiz olsun. Hani Almanya'nın güneyinde kalıyor diye sıcaktır hissi olmasın. Antalya ve İstanbul ya da Antalya, Trabzon gibi düşünmeyin durumu. Münih'e Van diyebilir miyiz? Münih'e, Van, Erzurum diyelim lütfen. Erzurum Senin memleketin diyelim, olsun. tamam. Niye benim memleketim olsun? Erzurum'da Palandöken Dağı'nın eteğinde kurulmuş bir şehir. Münih de keza Alplerin eteğinde kurulmuş bir şehir yani. Kesinlikle. Ve ikisi de İkisi çok çok fazla. soğuk. Erzurum Türkiye'nin en soğuk şehri zaten. Münih de Almanya'nın en soğuk kışlarının geçtiği şehir. Doğru, yani Alplerden ötürü gerçekten Münih bu konuda kışları özellikle sizleri zor zamanlar yaşatabilir.
Ne yaptın peki kış- sen o kadar? Üşüdün. Yani bizim şöyle hala akıllanmamıştık. Herhalde birazcık daha üşümeye ihtiyacım vardı benim. Bir 2 ay, 3 ay falan öyle gitti gerçekten. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? 2-3 ay olsa Parça gerek. parça bir şeyler almaya başlamıştık. Bir mesela yağmurluk altı almıştık falan öyle hatırlıyorum. Hatta Yağmur geçirmeyen pantolon sen almıştık. şey demiştin, bir arkadaşlarıma bakıyorum, görüyorum yağmurluk altı kullanıyorlar, yok işte bilmem ne eldiveni kullanıyorlar falan demiştin. Bir tane takım kaptanımız vardı, Alejandro. Çok seviyordum kendisini. Son zamanlarda görüşemedik. Keşke görüşebilseydim. Peroluydu diye hatırlıyorum. Şeydi mesela, bana direkt ilk zamanlar şey önerdi. İşte bak şöyle bir şey kullanıyorum diye bir madde gösterdi yağmurluk olarak. 180 euro mu dedi, 120 euro mu, bir sağlam şey dedi. Ben de tabii şimdi Türkiye'den yeni gelmişim ve ilk kez para kazanmaya başlayacağım. Daha maaşımı bile almamışım. Haliyle şey değil yani, benim için o para 80 euro. mükemmel bir Büyük para yani. para, aynen. Çünkü hala TL hesabıyla düşünüyoruz. Yani ilk geldiğinizde eminim sizler de aynı şekilde olacaksınızdır diye düşünüyorum. Çoğu insan aynı şeye dönüyor genellikle. Sonrasında bakıyorsun aslında bir şekilde karşılanabilir bir şeyler ama ben gidip daha ucuz bir yağmur almıştım. O da herhalde 20 euroya falan almıştık. tabii yani Decathlon'dan 2 saat, almıştık. 2,5 saat götürüyor götürmüyor. Sonrasında artık Aynen. yağmur geçirmeye başlıyordu o da. Onu kullanmadın artık yani, ama zaten sen ilk çalıştığında şirketin ekipman vermiyordu, sonrasında ekipman vermeye başladı. Tabii mesela sonradan geliştirdiler onu. Kesinlikle her kışa başlarken yeni ekipmanlar göndermeye başladılar. Yazın yeni için ekipmanlar ayrı, gönderdiler. kışın için ayrı. Her ayrıntıyı olması- düşünmüşlerdi. Hatta özür dilerim, benim o bir iş günüm yok. Taşınıyoruz videomda da aslında o ekipmanları göstermiştim geri gönderirken. Münih'ten taşınıyoruz. Merak edenler onu izleyebilirler yukarıdan. Ama dediğin doğru yani, gerçekten bu sonradan geliştirildi. Evet, yani sonradan şirket için geliştirildi ama aslında Almanya'daki insanların kültürü bu. Buraya geldiğinizde fark edeceksiniz yani. Herkesin gardırobunda kesinlikle yaz için bile mont var. Yani ceketi geçtim, ince bir montunuz var. Sonbahar için ayrı montunuz var, kış için ayrı montunuz var. Benim böyle bir kültürüm yoktu. Ben böyle tek bir montla bütün kışı geçiren bir insandım İstanbul'da. O kadar da soğuk olmuyordu zaten. Ama buraya geldikten sonra nelere yatırım yaptım? Kendime mesela ilk önce Münih'teyken böyle kışında yürümeyi sevdiğimiz için güzel bir kışlık su geçirmez trekking ayakkabısı almıştım. Onu böyle fotoğraflarını koyarız şimdi, videoda akar üzerimizden. Onun dışında su geçirmez ayakkabılar almıştım. Mesela şu an ayağımda bir çizme var. Çizmenin içi böyle yünlü ve su geçirmez bir çizme. Bu çizmenin fiyatı 100 euro falan orijinalinde ama sırf mağaza kapandığı için yarı fiyatına düşmüştü. 50 euroya almıştım. Böyle fırsatlar da oluyor bu arada. Onları takip edebilirsiniz ekipman kovalamak için. Senin mesela termo bir eldivenin vardı. Onu hatırlıyorum. Hatta o eldiven böyle şeyde basabiliyor. Tuşlara da basabiliyor yani. Elini çıkarmana gerek yoktu. Dokunmatik özelliği Evet. öyle mi denir acaba? Yani evet, öyle bir özelliği var. O mesela yine su geçirmeyen ve sıcak tutan işte 3 katlı falan bir eldivendi. O eldiveni de keza biz 15 euroya falan almıştık. Yok, daha fazlaydı. Şapkamıştı. Bu 25 şapkayı da 25 yıldan Serkan'ın, fazlaydı. aynen bu şapkayı da Serkan'ın annesi yaptı bu arada. Öyle yetenekli insansanız ya da anneniz akrabalarınızı yapabiliyorsa buraya gelmeden Gelmeden önce önce yaptırın, bol bol yaptırın, öyle mutlaka. gelin. Aynen. Bu tarz ekipmanlar vardı. Bütün kullandığımız şeyleri biz bence aşağıya listeleyelim. Neler kullandık, nereden Tabii, aldık. tabii özel hayatta da bir şeyler kullanıyoruz. Tabii. Sadece iş olarak düşünmemek gerekiyor. Bir süre sonra artık buradaki hayata biz de yani tipik bir Alman gibi alışmaya çalıştık ve işte Evet. çeşitli ceketler ve Evet. farklı ayakkabılar eldivenler almaya edinmeye başladık. Almak zorundasınız da zaten, yoksa o kışlar gerçekten geçmiyor. Hele ki dışarı çıkmayı, gezmeyi vesaire seviyorsanız mecbursunuz bunları almaya. Bunun dışında neler vardı düşünüyorum ben. Hatta bizim hala bile mesela ekipmana ihtiyacımız var. Çünkü Hamburg'a geldik. Biz mesela Münih'te bir yağmurluk almıştık. O yağmurluğu hiç kullanmadık açıkçası doğru düzgün. 3 kere falan giydim ben Münih'te ama buraya Hamburg'a geldiğimizde bütün yaz o yağmurluğu neredeyse kullandım. Çünkü buranın havası öyle bir şey ki böyle çıkıyorsun ve şu an hava güneşli mesela, açık. 2 saat sonra yağmur yağabiliyor falan. Yani insanlar dolayısıyla sonbaharda da yazında yağmurlukla da dolaşıyor. Yanında şemsiye de oluyor. İnce bir atkı da oluyor vesaire. Ben Münih'teyken mesela günlük hava durumuna bakıyordum. Hani yağmur mu, kar mı, ne var? Burada günlüğü geçtim. Bazen saatlik hava durumuna bakıyorum. Çok Özellikle çabuk değişiyor. dışarıda aktivite planlıyorsak yani. Öyle, şimdi parkı gezmeye devam edelim. Daha çok ekipmanları konuşalım. Birazcık daha Hamburg'daki hava deneyimlerimizi anlatalım bence. Burada nelere ihtiyacımız var onları anlatarak devam ederiz. Evet. Videoya başlarken de söylemiştik.
Dün hava yağmurluydu. Çekmeye Fırtına vardı kalktık, hatta. çekemedik. Bugün başladığımızda güneşliydi. Şimdi güneş yeniden gidiyor. Gidiyor Şöyle. geliyor, gidiyor geliyor. Evet. Dolayısıyla burada gerçekten Bahar'ın da az önce belirtmiş olduğu gibi saatlik hava durumunu kontrol etmeniz çok önemli oluyor. Yani evet, ben burada tutan en çok şeyi gördüm. AccuWeather diye bir uygulama var. Onu webten bakıyorum. En çok o tutuyor açıkçası. Ördekleri baksana, çok sevimliler. Bak bizim konuşmamız duyulmayacak. Biz tabii bu parka çok geliyoruz dedik. Buralar hep sonbahardı yani. Şu şeyin gölün üstü tamamen yapraklarla kaplıydı. Karşı taraf, bu taraf hep ağaçlarla doluydu ama tabii o halinden biraz eser kalmamış ama yine de fazlasıyla güzel görünüyor açıkçası. Hamburg'un havası. Yaz nasıldı Serkan? Sonbahar nasıldı? Yazdan başlayalım. Belli zamanlarda güneşliydi. Çok aşırı sıcak değildi. Onu kesinlikle belirteyim. Benim gördüğüm kadarıyla aşırı sıcak diyemeyiz. Ama bazı zamanlar aşırı derecede yağmurluydu böyle. Evet, Değil mi? Bir yazın. 3 gün 4 gün falan Yani hiç biz ilk durmadı taşındığımız yani. hafta hele tam 7 gün aralıksız yağmur yağdı. Ama ondan sonra hiç yağmur yağmadı bütün yaz. Hatta ben açıkçası sonbaharı kurak buldum. Daha bekliyordum buraları, hani daha yağmurlu, daha böyle gri, daha bilmem ne, ama yine de güneşli günler sayısı bence Münih'teki gibi kışı düşününce. Hatta ben ara sıra Münih'le kıyaslıyorum hava derecesini. Derece olarak burası daha yüksek. Yani ben burayı birazcık sonbaharını açıkçası şey gibi buldum. Gel yürüyelim biraz. İstanbul gibi buldum ama tam da İstanbul gibi değil. İstanbul kadar sıcak değil aslında. Ama İstanbul'da sonbaharda ya da kışın böyle şey oluyor ya, hava hep gri, yağmurlu. Bazen erken soğuğu oluyor Evet. İstanbul'da da. Aynen, Yani onun evet, gibi onu biraz buldum. hissettiriyor kesinlikle. Ama buradaki yaşayan deneyimli arkadaşlarımız bize şey dediler tabii. Kış gri, soğuk, kuru soğuk ve böyle bayağı soğuk yani geçecek dediler. Bilmiyorum, onu yaşayacağız. Yani Münih'te çok soğuk havaları görmüş insanlarız. Münih'te 2018 kışından bahsettik ama diğer kışlarda genel olarak kar yağdı. Hatta en son kışımızda kar 2 kere falan yağmıştı. Çok yağmamıştı. Normalde yağıp böyle bir 10-15 gün kaldığı oluyor. Yani biz bu soğuklarda gezmeyi bu arada kesmiyoruz. Gezmeye devam ediyoruz. Çünkü az önce bahsettiğimiz ekipmanları artık yavaş yavaş aldık. Hatta Almanya'da şöyle bir kültür var. Ben bunu ilk master'a başladığımda öğrenmiştim. Ve fark etmiştim aslında. Buna şey gibi diyorlar. Soğan gibi giyinmek. Kat kat. Yani bence bu tabir Türkçe'de de var. Ve şu oluyor aslında, içinizde her hava durumuna uygun bir şey mutlaka oluyor. Mesela tişört giyiyorsunuz, tişörtün üstüne ince bir kazak, ince bir kazağın üstüne böyle fermuarlı polar gibi bir şey. O poların üstüne ince bir mont, onun üstüne yağmurluk falan, hani kaç kat siz hesap edin. Böyle şeyler giyiniyorsunuz çünkü neden? Şundan dolayı, dışarısı bazen aşırı soğuk oluyor. Bazen de böyle bir iç mekana gidiyorsunuz. Hatta mesela gezerken biz kafelerde falan oturuyoruz. Kahve molaları veriyoruz. Ya da okulu düşünüyorum ben, sınıflarda falan aşırı sıcak oluyor. Öyle olunca ne yapacaksın? Mesela hadi önce polarını çıkartıyorsun, işte montunu çıkartıyorsun. Sonra bakıyorsun biraz daha sıcaksa o ince kazağını çıkartıyorsun. Tişörtle falan takılan çok oluyordu kışın. Özellikle Almanlar daha da alışkın oldukları için herhalde diye düşünüyorum. Yani bu prensip önemli. Soğan gibi giyinme prensibi. Biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz ve bunu uygulayarak kışın rahat rahat gezebiliyoruz. Bir de tabii God bless içlik diyeceğim yani. Tanrı içliği kutlasın. İçliklerimiz de var. İçliklerimizi biz Türkiye'den almıştık sanırım, değil mi? Türkiye'den. Evet, yani onu yenilemedik çünkü yeterince bizi korudu bu zamana kadar, ama korumadığını düşünenler tabii ki şey yapabilirler, yenisini de alabilirler. Öyle yani, bilmiyorum. Bence kışın bir şekilde geziniliyor eğer bu ekipman şeyine dikkat ederseniz. Bir de ben Hamburg'a geldiğimizden beri şunu çok duyuyorum. İşte wir sind nicht aus Zucker diyorlar, böyle hani şekerden yapılmadık, hani çok yağmurlu ya hava, eriyip gitmeyeceğiz, ne olacak falan, hani
Ben bunu biraz şeye benzetiyorum. İnsanlar böyle yaşadığı yerlere bir şekilde mentalite olarak da uyum sağlamak zorundalar ki mutlu olsunlar. Sürekli yağmurdan şikayet ederseniz ya da sürekli kardan şikayet ederseniz bu sefer yaşadığınız coğrafyayı sevemezsiniz yani. Oraya uyum sağlamak bence çok Kesinlikle önemli. katılıyorum. Özellikle burada eğer sürekli bir şeylerden şikayet ederseniz gerçekten hayat çok da renkli olmaz sizin için. Evet. Bir mutluluk Yani zaten sebebi yok yani ortada. Almanya'nın en zor koşullarından biri bence iklimi ve havası. Buna uyum sağlayabilecek insanların bence buraya taşınmayı düşünmesi gerekiyor. Hani Serkan söyledi, İzmir'den geldi, ben İstanbul'dan geldim. Öyle çetin kışlar yaşayan insanlar değiliz. Ama ona rağmen burada mutluyuz, keyif alıyoruz. Kışları bir şekilde gezerek, tozarak, iç mekanlarda, işte müzelere giderek geçiriyoruz. Yazları zaten müthiş oluyor burada. Gerçekten müthiş oluyor. Herkes dışarıda, herkes partilere gidiyor. Gece 10.30'a kadar hava aydınlık kalıyor vesaire. Aşırı keyifli bunu düşününce. Tabii mesela şöyle bir yerde suya girilmiyor muhtemelen ama Evet. bunun gibi suya girilen yerler var. Buralar insan kaynıyor. Tabii. Herkes güneşleniyor. Herkes zaten yazın içinde mutlaka bikinisiyle dolaşıyor. Evet. Azıcık güneş gördüğünde hemen Soğan katmanın en çimene- alt tabakası. Aynen doğru. Haklısın. Düşünmemiştim. Hemen havlusunu atıp güneşleniyorlar açıkçası. Yani ben şeyi değerli buluyorum. Hani yaşadığınız coğrafyaya uyum sağlamayı. Aynı şey Türkiye'ye taşınan bir yabancı için de geçerli. O da muhtemelen oraya uygun şeyler giymeye çalışıyordur. Hani mevsimsel olarak. Burayı da entegrasyona bağladık yani. Ya entegrasyon aslında genel olarak insanın varlığında olan bir şey yani. Uyum Kesinlikle. sağlıyoruz. Hani dediğim gibi ben ilk geldiğim kış çok şikayetçiydim. Çok net hatırlıyorum. Her sürekli çok soğuk, çok gri, çok kapalı. Bahar'ın bu arada Erzurum kökenli olmasına bakmayın. Kesinlikle yani Antalya gibidir yani. hiç çevre şeyi soğuğu uyum sevmez. sağlamam yok yani kesinlikle. Ama sonra fark ettim ki bir sonraki kış o şikayet azaldı. Ondan sonraki kış azaldı. Şimdi böyle bize hiçbir şey engel değil. Yani yağmurlu havada da dışarı çıkıp yürüyüş yapıyoruz. Bisiklet sürüyoruz. Karda da öyle. Yazın da öyle. Ben bunu gerçekten seviyorum. Evet, ekipmanlardan bahsettik ama bizim için gezilerimizde özellikle olmazsa olmaz ekipmanımız ne? Termos. Termos. Evet. Termosla evden çıkmadan önce yani trene, otobüse binmeden önce ağzına kadar çay ya da kahve koyarak onu özellikle 1-1,5 saat kadar tüketiyoruz. Bu bizi bayağı kurtarıyor. Yani. Genellikle kahve açıkçası çaya göre daha iyi oluyor yollarda. Benim kişisel tercihim bu. Termos kültürünü ise özellikle Almanya'da kazandık diyebilirim. Çünkü burada yaşarken, okula giderken, işe giderken ya da işte bahsettiğim gibi geziye giderken gerçekten termos hayat kurtarıyor. Almanlar bunu çok sık kullanıyor özellikle. Evet, çok sık kullanıyor ve hani burada 24 saate kadar, hatta böyle daha abartılı bile aldığınız kaliteye göre termoslar var. Bu kaliteli termoslar ortalama 20 Euro'dan başlıyor, 50 Euro'ya kadar falan çıkıyor. Bizimki arada bir yerde güzel bir termosumuz var açıkçası. Memnunuz da. Ağırlık oluyor açıkçası ama yapacak bir şey yok. Çünkü bazen gittiğiniz şehirlerde şey bulamıyorsunuz mesela, açık kahveci bulamıyorsunuz, restoran bulamıyorsunuz. O kurtarıyor ya da yolda kurtarıyor vesaire. Bunu da kesinlikle edinmenizi tavsiye ederim. Mesela bizim şu an yanımızda termosumuz yok çünkü kısa bir yürüyüşe çıktık ama en az 2 saatlik bir yürüyüş planlasaydık kesinlikle yanımıza sıcak bir şeyler alırdık diye düşünüyorum. Evet. Bir de tabii termos dışında yine ekipmanlara da yatırım yapacağız. Bu da önemli. Tabii ki çünkü Hamburg'a taşındık. Hamburg yağmurlu bir şehir ve burada az önce de dediğim gibi en önemli ihtiyacımız güzel bir yağmurluk. Hatta kaliteli yağmurluklar bilen varsa aşağıya yorum olarak bırakırsa seviniriz. Çünkü daha satın almadık. Bunun dışında Almanya'da en çok kullanılan şeylerden bahsedeyim. Hatta ben bunu Türkiye'deki Alman ev arkadaşımdan öğrenmiştim. Yanında şey getirmişti, fısfıs. Eğer ayakkabınız mesela suya dayanıklı değilse bir gün önceden o fısfısı ayakkabınıza sıkıyorsunuz. Böyle bal mumu gibi bir tabaka bırakıyor. Ve o da sizi yaklaşık bir gün boyunca koruyor. Çok ben bunu şey bulmuyorum. Çevreye duyarlı bir şey olarak bulmuyorum. Hani direkt kaliteli su geçirmez bir ayakkabı almak daha mantıklı. Ama hali hazırda sevdiğiniz ayakkabılarınız varsa onları bu şekilde suya dayanıklı hale getirebilirsiniz. Benim aklıma gelen bütün ekipmanlar bunlar açıkçası. Almanya'nın kışına, soğuğuna dayanarak gezmek gerçekten mümkün. Hiç zor değil. Birazcık da tabii üşüyeceksiniz ama artık o kadar da olacak. Her gülü seven dikenine katlanır misali, değil mi? Evet, yani bizim gibi eğer gezi ve dışarıda sosyal hayat içerisinde aktiviteler yapmayı düşünüyorsanız
Almanya'da gerçekten sokağa çıkmak zorundasınız. Kış demeden, yaz demeden. Evet. Biz yani gerçekten en zor zamanlarda bile geziler gerçekleştirdik. Hatta ufak bir yanımı da hatırlatayım. Anlatmak isterim daha doğrusu. Senin sınavın yoğun olduğu zamanlarda hatırlarsan ilk geldiğimiz yine 2018 kışıydı. Ve Budapeşte'ye bilet almıştık. O geziyi çok iyi hatırlıyorum. Daha doğrusu Evet. o geziyi gerçekleştirmedik tabii. Çünkü tüm Avrupa'nın en soğuk olduğu aydı. Dönemdi. O dönem Roma'ya için. bile kar yağmıştı ve Budapeşte'de de 3 kişi mi ne soğuktan donarak ölmüştü. Biz Bizim de demiştik ki, 1-2 gün sonra falan gezimiz vardı. Bilet almıştık. ne iki ay gerek önceden. var yani. Hani biletleri de çok ucuz almıştık bu arada. 2 kişi 10 euroya almıştık bileti. Bayağı ucuzdu. Dedik ki tamam gerek yok donmaya. Biz bunu iptal edelim ve iptal ettik. Evet. Yazın gezdik Budapeşte'yi. Tabii o kadar intensif bir soğukta yapmamak Gerek mantıklı olabilir ya. Ama yani genel olarak yine de mesela şu hava aslında göründüğü kadar güneşli değil. Hafif serin yani. Şu mesela. an 7 derece bu arada. Evet. O yüzden hani bu gibi havalarda da şey yapmamak gerekiyor. Evde oturalım işte gezmeyelim dememek gerekiyor. Biz en azından yapmıyoruz. Aynen. Size verebileceğimiz tavsiyeler bunlardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz şimdi yürüyüşümüzü bitireceğiz. Öğlen molamı bitireceğim ben. Çünkü bugün hafta içindeyiz ve çalışmaya devam edeceğim. Bu detayı da vereyim istedim açıkçası. O fleksibilite hoşuma gidiyor. Biz eve doğru yol alıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, eğer ilk kez izliyorsanız kanalımızı abone olarak ve bildirimleri açık hale getirerek düzenli olarak kanalımızda videolar bulabilirsiniz. Almanya'daki yaşam ve sosyal deneyimlerimizi bu kanalda özellikle paylaşmaya özen gösteriyoruz. Kendinize iyi davranın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gerçekten donuyorum. Bu kadar ekipmandan bahsettik. Kendimize atkı almamışız. Bir şey olamaz.